Bu video Emekli TV, Emeklilik Danışma Merkezi ve Asos Arsa destekleriyle hazırlanmıştır. Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Meslektaşım, değerli büyüğüm Recep Eser'le birlikte Almanya'nın içerisine düşmüş olduğu büyük sorunu, işçi bulamama sorununu konuşacağız. Başbakan Olaf Scholz'dan bir son dakika açıklaması geldi ve Almanya Başbakanı yüz binlerce yurt dışından yeni işçiye ihtiyaç duyuyoruz dedi. Bunun anlamı ne? Almanya'da yaşayanlar bu yeni işçiler geldiğinde bu durumdan nasıl etkilenecekler? Almanya'ya çok kolay bir şekilde gelmenin, Almanya'da oturum almanın, işçi olmanın, çalışma müsaadesi almanın yolu yöntemi nedir? Bunların hepsini tek tek ele alacağız. Recep abi ne diyorsun Başbakanın bu açıklamasına? Ya beklenen bir açıklamaydı. Bir anlamda tabii çok ertelenen de uzun yıllardır Almanya'nın bugünlerde ciddi anlamda kalifiye eleman ihtiyacı olacağı 10 yıl, 20 yıl önceden de belliydi. Sonuçta bir ülkenin bugün nüfus artış oranı, yani nüfusun demografik dağılımı sizin büyüme planlarınızla üst üste koyarsanız Fatih senin hangi yıl ne kadar istihdam edilecek elemana ihtiyacın var, hangi yıl kaç kişi ilkokula başlayacak, diğer işte meslek lisesini bitirecek, üniversiteyi bitirme ihtimali var. Bunları görürsün. Aslında 10 yıl, 20 yıl önce de bazı Alman teknokratları ve üst düzey yöneticiler buna işaret ediyordu. Ama politikasında bir şekilde bunu ötelediler. İşte bugün gelinen durumla karşı karşıyayız. Yani bir anlamda Scholz'un çıkışı yumurta kapıya geldi, ne yapalım? Fatih, Amerika'nın Çin baskısının ardından Almanya'da şöyle bir durum gelişti. Çin'deki fabrikalarının bir kısmını üretimlerini kısmaya, kapatmaya, Çin'den aldığı ara malları da almamaya başladı. Bunların bir kısmını Amerika ya da başka ülkelerden temin etmeye çalışıyor. Ama Almanya bir sanayi ülkesi, bir üretim ülkesi. Oradan buradan alarak Alman sanayisi eski günlerine gelemez. Mecburen Almanya içindeki, Almanya toprakları içerisindeki üretimi arttırmak zorunda, istihdamı arttırmak zorunda. Ama bunu yapmaya kalkışınca da nitelikli eleman yok. Yani bir ülke aslında nüfusunun geleceği nokta belli. Bugün 5000'den fazla Suriyeli doktor var. 2500'de civarında Türk doktor var. Son yıllarda Almanya'ya gitmiş görev yapan. Ya kardeşim senin 2024 yılındaki nüfusun belli. Sen 10 yıl önce, 15 yıl önce buna uygun sağlık çalışanı eğitimini nasıl başlatmazsın? Hemen bu noktada abi sana bir katkı sunayım. Değerli izleyicilerimiz, Almanya'da sağlık sistemiyle ilgili olarak şöyle bir durum söz konusu. Alarm durumu bu. İnsanların daha az sayıda doktora gitmesi için yeni bir düzenleme hayata geçecek. O Sağlık Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu sayıyı aşmazsanız size yılda 100 euro para verecekler. Örneğin diyor ki sana yılda şu kadar gidersen diyor, senden diyor bu 100 euroyu keserim diyor. Ama yok, sen daha az gidersen doktora sana 100 euro veririm diyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Almanya'da sağlık sisteminin çöktüğünün işareti, alarm verdiğinin işareti. Az önce dedin ya abi Suriyeliler, işte Türk doktorlar vesaire, binlerce yabancı doktor var Almanya'da. Ancak bu iş böyle yurt dışından doktor transfer etmekle olacak bir iş değil. Komple mesela bir örnek vermek gerekirse Almanya mühendislik alanında dünyada bir numara. Ama bir tarafı eksik bırakmış. Tıp alanında ciddi anlamda doktor eksiği var. Bu yönde de eğitim sistemine katkı sunulması gerekiyor. Şimdi Recep abi, ben iznin olursa Almanya'nın şu anda çok acil bir şekilde hangi mesleklere ihtiyacı olduğunu açıklayayım. Doktor, hasta bakım uzmanları, inşaat işçileri, hemşireler, yaşlı bakım uzmanları, ağır sanayi işçileri, metal işçileri, kaynakçılar, gastronomi alanında çalışacak olan aşçılar ve garsonlar, öğretmenler, acil tıp teknisyenleri, paramedikler, çocuk bakım uzmanları, IT teknisyenleri, sıvacılar, su tesisatçıları, doğalgaz tesisatçıları, motor ustaları, kaportacılar, elektrik ve elektronik mühendisleri, elektrik
ve elektronik işçileri, matbaa ustaları, duvar ustaları, bunun yanı sıra zemin döşeme yani fayansçılar, parkeciler de en çok arananlar içerisinde. Recep abi yok. Fatih aranmayan yok ki zaten. Bir tek başbakan aranmıyor, bakan aranmıyor, bürokrat aranmıyor. Onun dışında bütün meslek gruplarını saydın. Gerçekten de Almanya hiç bunu öngörmemiş mi? Yani hiç meslek liseleri ya da işte sağlıkla ilgili eğitimler bunlar ya nasıl böyle programlamazlar? Şimdi Amerika'yı saymıyoruz zaten. Sağlık sistemi diye bir sistem yok. Paran varsa yaşarsın. Almanya, Avrupa görece daha iyi ama şimdi Türkiye ile karşılaştırıldığında sağlık sistemini aslında Türkiye'ye sevgili izleyiciler, ülkemize, ana vatanımıza yılda 1,5-2 milyon kişi bir şekilde sağlık hizmeti almak için dünyanın her tarafından gidiyor. Yani sağlık turizmi gelirleri Türkiye için çok önemli. Yani iyi de bir kalem oluşturuyor. İngiltere'den geliyor, Avrupa'dan, Amerika'dan. Ya kardeşim hiç mi programlamamışlar, planlamamışlar? Yani bizim işte 2024 yılında şu kadar hemşireye ihtiyacımız olur, şu kadar teknisyene, anestezi teknisyenine ihtiyacımız olur, şu kadar işte hemşireye ihtiyacımız olur, fizyoterapiste ihtiyacımız olur. Tamamen plansız bir durummuş herhalde. Yani saydığım mesleklere bakıyorum. Hani üniversiteler, tıp fakülteleri doktor yetiştirmemiş. Meslek liseleri elektronik teknisyeni yetiştirmemiş. Abi ne yetiştirmiş bunlar anlamadım ki ben yani. Nasıl bir plan yani eğitim sistemlerinde de var bir sorun ki. Eksik var yani. Yani aslında şöyle bakmak lazım biraz da. Bak şuradan desem ben Türkiye'deki kardeşlerime seslensem. Elektrik teknisyeni olan var mı? Hakikaten elektrik teknisyeni arkadaşlar şu an en çok arananlar. Elektrik teknisyeni, elektrikçiler varsa videonun altına yazsınlar. Yani hem bu otoelektrik olabilir, şey olabilir hem de aynı zamanda inşaatlardaki elektrik tesisatlarını yapma konusunda uzman kardeşlerimiz Almanya'da yakında elektrikler kesilecek. Gerçekten ciddi anlamda elektrik teknisyenine ihtiyaç var. Bize başvurursanız en azından biz Sayın Scholz'a bir şekilde iletmeye çalışalım bu şeyleri, CV'leri. Evet değerli izleyicilerimiz siz de az önce saymış olduğumuz meslekler ve daha onlarca meslek var. Bunlarla ilgili yapmış olduğunuz işleri eğer bizleri Türkiye'den izliyorsanız mutlaka sizler de yazın. Bizler bununla ilgili olarak önümüzdeki günlerde size çok güzel haberler vereceğiz. Almanya'ya en kolay şekilde nasıl geleceksiniz, nasıl buradan iş bulacaksınız, çalışacaksınız ve Almanya'nın imkanlarından nasıl yararlanacaksınız bunların hepsini tek tek anlatacağız. Şimdi Recep abi aslında Almanya'da şöyle bir durum var. Bu Almanya açısından hem bir başarı hem bir başarısızlık. Şöyle ki bu kadar insana ihtiyaç varsa, işçiye ihtiyaç varsa Almanya üretim anlamında gerçekten çok büyük şeyler başardı diyebiliriz. Ama bunun yanı sıra sen büyüyorsun ama iş gücün yok. Yani bazı ülkelerde mesela Türkiye'den örnek verelim. İş yok. Ama Almanya şunu yapmış. İş var. İşçi bulmakta zorlanıyor. Almanya'nın işi tabii ki daha kolay. Öyle ya da böyle oradan dünyanın pek çok noktasından insanları toplayacak ve getirecek. Yani çünkü Almanya mevcut durumda işçi bulamadığı için yıllık 200 milyar euro zarar ediyor. Çok da büyük bir rakam. Şimdi tesisler düşük kapasiteyle çalışıyor Fatih. Yani buradaki üretim eksiğini bir şekilde Çin'den ya da başka yerlerden karşılamaya çalışıyordu ama Almanya ile Çin'in aşkının aynı Rusya-Almanya aşkının bittiği gibi biteceği aşikar. Bunun 1-2 yıl var önünde. Bu durumda aramallar, bazı sanayi araçlarının üretiminde aramallar gelmezse Alman ekonomisi yani fabrikaların bacası tütmeyecek. Bu anlama geliyor bu. Çok acil. Benim öğrendiğime göre 300 bine yakın acil saydığın mesleklerden elemana ihtiyaç var. Çok kısa sürede. Yani Almanya tekrar sanayisini, bacalarını tüttüren bir yer hali. Aslında Almanya'da işsizlik falan değil, Almanya'da iş gücü ihtiyacı var. Evet, biz de Almanya'ya yardımcı olacağız. Bizi izlemeye devam edin. Almanya'nın bu sorununu çözmesine biz Türkçe Haber olarak, Emekli TV olarak tüm yayın kanallarımızda yardımcı olacağız. Türkiye'den Almanya'da çalışmak isteyen, Almanya'da yeni bir gelecek kurmak isteyen vatandaşlarımızla ilgili yayınlar yapacağız. O nedenle eğer bizi
izliyorsanız ve kanalımıza da hala abone olmadıysanız mutlaka abone olun. Bu videonun altındaki abone ol tuşuna basıyorsunuz. Başka bir şey yok. Ücretsizdir. Emekli kardeşlerimizi aramazsanız Almanya karanlıkta kalacak. Lütfen arayın. Elektrikçiler. Evet, elektrikçi kardeşlerimiz. Dolayısıyla yardıma ihtiyaçları var. Arayın bakalım. Dertlerine çözüm olur. Evet, videonun altına siz de yazabilirsiniz. Geçmişte Türkiye'de herhangi bir şekilde sigorta girişiniz olmasa dahi emekli olabilirsiniz. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız. Özellikle hanımefendilere sesleniyorum. Siz yaşamış olduğunuz ülkede hiç çalışmasanız dahi, geçmişte Türkiye'de hiç çalışmasanız dahi emekli olabilirsiniz. Özellikle çocuğu olan hanımefendilere söylüyorum. Siz Türkiye'de çok daha kolay emekli olabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken şey çok basit. Ekrandaki telefon numarasıyla irtibata geçtiğinizde Emekli TV'nin Emeklilik Danışma Merkezi'ndeki görevli arkadaşlarımız sizinle hemen görüşüyor ya da mesaj atabilirsiniz. Şunu yapabilirsiniz. Ben veya eşim ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye WhatsApp'tan hemen mesaj gönderebilirsiniz. Sadece bir kişi 150 euro ödeyerek dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye'ye gitmenize de gerek kalmadan tüm emeklilik işlemlerini yaptırabilecek ve emekli olacak. Siz ödemenizi yaptıktan sonra makbuzunu WhatsApp'tan yine görevli arkadaşlarımıza gönderiyorsunuz ve size hemen bir randevu veriyorlar. Randevu günü Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanlarıyla görüntülü bir şekilde dünyanın neresinde olursanız olun hemen görüşüyorsunuz ve işlemlerinizi başlatıyorsunuz. Türkiye'de emekli olmak istiyorsanız, benim de eşimin de Türkiye'de bir garantisi olsun diyorsanız bu fırsat kısa bir süreliğine geçerli. Eğer karı koca ya da iki kişi birlikte danışmanlık alırsanız %50 indirim var. Normalde iki kişi 300 euro yaparken sadece 225 euro ödeyeceksiniz ve geleceğinize dair çok önemli bir adım atacaksınız. Bu fırsattan özellikle hanımların yararlanmasını istiyoruz. Kısa bir süreliğine geçerli, bilginiz olsun. Evet değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.